Yeni Masal'dan ben Gülay. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yumuşacık, yapımı çok kolay ve çok şık olan bir telefon kılıfı, aksesuar öreceğiz. İsterseniz buna telefon çorabı deyin, isterseniz pocket deyin, isterseniz kılıf deyin. Ama işinize çok yarayacak, kullanışlı bir ürün olacağı kesin. Ben çok sevdim. Sizin de severek öreceğinizi ve kullanacağınızı düşünüyorum. Bu şekilde bir telefon kılıfı. İçerisine telefonunuzu yerleştirerek omzunuza asabilir, boynunuza asabilir ve hatta fular şeklinde de takabilirsiniz. Detaylara geçmeden önce de kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Şimdi ben bu ürünümde pamuklu bir ip kullanmayı tercih ettim. Daha kullanışlı, yumuşak, şekil alabilen, rahatça kullanabileceğim, taşıyabileceğim bir ürün olmasını istedim. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Benim kullanacağım şöyle orta kalınlıkta, hatta bir tık daha ince bir ip. Hafif esnek bir yapısı var. Bu ip için ben kalın bir tığ tercih edeceğim. 6,5 numara 3,75 milimlik bir tığla gevşek bir şekilde öreceğim bunu. Sizin de bu şekilde örmenizi tavsiye ederim. Çünkü sonuç olarak çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Vereceğim sayılarla, daha doğrusu ölçülerini de vereceğim ben video içerisinde size. Ölçüleri uyarak örerseniz benzer bir sonuç elde edeceksiniz. Tabii kullanacağınız telefona uygun siz kendiniz de ölçülerini değiştirebilirsiniz. Daha önce bilekte kullanmak adına bu şekilde ürün ördük. Çok da beğenildi, çok da tercih edildi. Ürünlerin yapımını da açıklamalara ekleyeceğim ben. Siz de izleyerek kolayca örebilirsiniz. Bileğinizde taşıyabilirsiniz, kolunuzda taşıyabilirsiniz, çantanıza takabilirsiniz. Kullanışlı ürünler oldu bunlar da. Tabii tercih meselesi, beğeneni var, beğenmeyeni var diyelim. Böyle ürünle ilgili de bahsetmek istediğim, tek parça halinde öreceğiz. Sadece dikiş olarak altta ve üst tarafta dikişimiz var. Size çok özel dönüş tekniği göstereceğim. Yapacağımız bu teknikle dikerken oluşan boğumları alarak ilerleyeceğiz. Dönüşlere dikkat edin. Düz bir dönüş elde etmiş olacağız eğer söylediğim şekilde yaparsanız. Bakın, iç kısmı da böyle. Dikişi de ben kullanacağım yönden yaptım. Onun da nasıl durduğunu göstereyim size. Bu şekilde bir duruş olacak. Hadi öyleyse siz ve malzemeleriniz hazırsa örmeye başlayalım. Acı kahverengi ipimle zincir çekerek örmeye başlayacağım. İpimi öncelikle kilitliyorum. Zincir çekmeye başlıyorum. Çok fazla sıkı bir zincir çekmiyoruz. Tığımız zaten kalın. Bakın şu şekilde zincirlerimizi çekiyor olacağız. Toplamda 80 santim olacak. 140 adet zincir çekeceğim. Zincir boylarınızın birbirine denk olmasına dikkat edin. Zaten esneyeceği için en son esnettiğinizde zincir 80 santim olacak. Tabi uzunluğunu siz kendi isteğinize göre de belirleyebilirsiniz. Şimdi zincirimi tamamlayıp örmeye devam ediyorum. Zinciri çektim, tamamladım. Toplamda 140 tane zincirim var. Bakın ölçüsünü şöyle birlikte görelim. Şöyle ters oldu. Şuradan ölçeceğim. Bakın şimdi kameraya belki sığdıramayabilirim ama şöyle ilerletiyorum. Çekmeden bakın 76 santim. Tam böyle sıkıştırdığınızda, örgüyü çektiğinizde, şu an geriyorum ben. Gerdiğimde 80 santimi buluyor. Bu şekilde ölçebilirsiniz siz de. Şimdi 140 zinciri tamamladıktan sonra, 80 santimi tamamladıktan sonra, şu birazcık bolarmış, düzelteceğim. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak öreceğim. Zincirimi şöyle hafif yan çeviriyorum. Burada kesik çizgiler göreceğiz. Onları alarak örmemiz gerekiyor. İpimi alıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bir sık iğne alarak örüyorum. Sık iğnelerle öreceğiz bu kesik çalışmamızda. Bakın gayet gevşek örüyorum. Hep yan olarak çevirdiğinizde oluşan kesik çizgiler üzerinden öreceksiniz. Şimdi her birine sıra sonuna kadar birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar tamamladım. Şöyle zincirimi yerleştireceğim. Şimdi son sık iğneyi yaptıktan sonra örgümü ters çeviriyorum. Şimdi bunu sıradan sonra arka ilmeklerden alarak öreceğiz. Hemen ilkine arka ilmekten alarak bir sık iğne yapıyorum. Bakın zincir çekmedim. Herhangi bir başka işlem yapmadım. İlmeğin her iki tarafı var. Sadece tek tarafını, o da dış tarafından alarak örüyorum. Bana bakan tarafından değil, dış tarafından alarak bir sık iğne yapıyorum. Bakın gayet gevşek örüyorum.
Sıkı örmüyorum. Bu şekilde sıranın en başına kadar tamamlayacağız. Dönüşler çok önemli. O dönüşlerdeki detayı da sıra sonuna ulaştıktan sonra veriyor olacağım. Şimdi son 2 sık iğnem var. Bir tanesini örüyorum. Sonuncuyu arka ilmekten değil, her ikisini alarak örüyorum. Bakın tığımda 2 ilmeğim var. İkisini kapatıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlk ilmekten yine arka ilmekten alarak örüyorum. Bundan sonrasını yine sıra başına kadar aynı şekilde arka ilmeklerden alarak öreceğim. En sonuncusuna geldiğimde ilmeğin her iki tarafını da biraz önce yapmış olduğumuz gibi alarak öreceğiz. Ortadaki ilmeklerin hepsi arka ilmekten alarak örünecek. Bu teknikte toplamda yaklaşık 6,5 santim olacak kadar örelim. Ardından bir üst sırada neler yapacağımızı anlatacağım size. Evet, ördüm şimdi parçamı. Önce ölçüsünü bir görelim. 6 santimi geçiyor. Yaklaşık 6,5 santim. Zaten esneyecek bir parça. Bu ölçüler yeterli olacak. Neleri işaretledik ona bir bakalım. Şurası telefonu koyacağımız kısım. Şöyle 15 santim. 32 sık iğne var. Boşluk bırakıyoruz. Burası boş kalacak alan. Birleştireceğimiz kısım da burası. Birleşim yapacağımız kısımda 3 santim. Ben dar yapmayı tercih edeceğim. 2, 4, 6 tane sık iğne bırakıyorum. Ortada 100 zincir çekeceğiz. Önce geleceğim, buradan öreceğim. Bir sıra 32 sık iğne olarak. Sonra 100 zincir çekeceğim. Ve buradan 6 sık iğne öreceğim. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Sonrasında nasıl devam edeceğimizi anlatacağım size. Son sık iğnemi de yapıyorum. Onu da birlikte görelim. Bakın hepsini arkasından aldım. Bunu yanda her iki tarafına alıyorum sık iğnenin. Ve ikisini beraber örüyorum, dönüyorum. Nasıl yaptım? 6 sık iğne. Şuradan şöyle göstereyim. Döndüm geldim. 32 sık iğne ördüm. 100 zincir çektim. Boşta bıraktım. Burada işaretlediğim yerden 6 sık iğne ördüm. Şimdi geri döneceğim. İlk sık iğnemin hemen arka ilmeğinden alarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6.'yı da öreyim. Şimdi ne yapacağız? Zincir üzerinden örerek devam edeceğiz. İlk zincirimin içerisinden alarak örüyorum. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Zincir üzerinden başa kadar ilerleteceğim. Şöyle takip edelim. Zincir üzerinden geleceğim ve kalan 32 sık iğneyi öreceğim. Sonra da zaten yine aynı burada ördüğümüz kadar parçanın devamını örmüş olacağız. Burada da toplamda 13 sıra ördüm. Onu da söylemeden geçmeyelim. 13 sıra daha ördükten sonra bitireceğiz. Sonrasında nasıl birleştireceğiz onu göreceğiz. Hemen örüp devam edelim. Evet, son ilmeği de yaparak şimdi tamamlamış oldum. Bakın uç kısmını bu şekilde birleştirdim. Telefonu koyacağımız kısmı bu şekilde birleştirdim. Böyle uzunca kordonlarımızı yaptık. Şimdi dikiş kısmına geçiyoruz. Dikiş için ipimi şöyle uzunca keseceğim. Şöyle ipi kilitliyorum. Dikişini nasıl yapacağız görelim. Şimdi telefon koyacağımız kısmı bu şekilde katlıyoruz. Şimdi modeli takip ediyorum. Arka ilmeklerden alarak ördüm. Önde ilmeğim kaldı, önde ilmeğim kaldı. Burada da önde ilmeğim kalacak. Dolayısıyla bu tarafta tuttuğum parçanın arka ilmeğinden alarak dikiş yapacağım ben. Buradan arka ilmekten alıyorum. Buradan ikisini bir alıyorum. Bir sonrakinden arka ilmekten alıyorum. Burada ikisini bir alıyorum. Şöyle bakacağım. Şuradayım. Arka ilmekten alıyorum. Şöyle yaparsak daha kolay olur. İkisini bir alıyorum. Hiçbirine atlamayın. Hepsini sırasıyla çalışın.
Nereye kadar çalışacağız? İşaret koyduğumuz yer 32 sık iğne ördüğümüz yere kadar. Bakın bu şekilde şöyle daha iyi gösterebilirim herhalde. Modeli biz takip ediyoruz. Dikiş izinin görünmemesini istiyorum. Şimdi buraya kadar dikişi yapıyorum. Aynı şekilde. Şimdi tamamladım. Her iki ucunu da şurayı da şöyle göstereyim. Diğer baş kısmını. İsterseniz siz daha geniş de çalışabilirsiniz. Uzun kordon kısımları ve telefon koyacağımız kısım. Bakın şöyle göstereyim. Bu da diğer tarafı. Bu dikiş yapmadığım yer. Bu da birleştirme yaptığım yer. Şuradan dikiş yaptık, birleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem, bu kısmı dikeceğiz. Ağız kısımlarını dikiyoruz her iki ucu da. Şimdi nasıl dikeceğiz onu da hemen görmüş olalım. Şöyle katlıyorum ikiye. Şu yan taraftan ipimi bir sabitleyeceğim. Evet. Şimdi bakın şu dönüşlerde yaptığımız işlemle oluşan ilmekler var. Gördünüz mü? İki tane ikili ilmek gibi buralarda boğumlar. Onları da dikkate alarak dikiyorum. Şöyle ikisini bir alacağım. Bir sağından bir solundan alarak dikişini yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Çok da büzmeyin. Ama çok da gevşek olmasın. Ara kararda olması gerekli. Gerektiği yerlerde elinizle çekip düzeltebilirsiniz. Şuradan bir ilmeği almadım. Atlamayayım, onu da alayım. Bu şekilde başa kadar ilerletiyorum. Diğer başı da dikiyoruz. Ve son halini birlikte göreceğiz. Evet, dikişler de tamamlandı. Ürünümüzün yapımı sona ermiş oldu. Bakın bu şekilde çok kolay, şık, kullanışlı bir ürün elde etmiş olduk. Telefon koyarak da duruşunu göstermek istiyorum. Bakın rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Telefona göre esneyecek zaten. Siz de benimle birlikte ördünüz mü? Bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakabilirsiniz. Henüz kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Tercihiniz uzun kordonlu mu, kısa kordonlu mu? Nasıl kullanmayı düşünürsünüz? Lütfen bana yazın. Bir projeyi daha birlikte bitirmiş olduk, tamamlamış olduk. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.